Şimdi sizin tabii bu saç ekimi konusundaki hassasiyetinizi ve yaptığınız çalışmaları bizler biliyoruz. Öncelikle biraz ondan bahsetmenizi isteyeceğim ben. Tabii işimiz estetik olarak bizim programımızdaki amacımız doğru bilgiyi doğru kaynaktan izleyicimize iletmek. Ve onun için sizlerin burada olması bizim için zaten çok büyük bir gururdur, öyle söylemek istiyorum. Şimdi saç ekimi tabii uzun yıllardır ülkemizde yapılıyor. Hatta dünyada sayılı merkezlerden biri haline geldik. Ülke olarak saç ekimi merkezi haline geldik. Ama tabii sıkça da duyduğumuz şeyler var. Yanlış ellerde yanlış kişiler tarafından uygulandı. Aslında bunların cerrahlar ve doktorlar tarafından uygulanması gerektiğiyle ilgili. Siz bir profesör olarak tabii ki hocam nasıl bir uygulama yöntemi izliyorsunuz? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki Sevilay Hanım çok doğru. Türkiye'de ve dünyada çok popüler bir işlem saç ekimi. Çünkü sonuçları çok yüz güldürücü, doğru yapıldığında, doğru ellerde. Ve gittikçe de artıyor, talep de artıyor. Ve çok da fazla da merkez açıldı bu konuda. Ben şahsen kendim yapıyorum. Ve bunun hakikaten altını çizmek istiyorum. Çünkü bu bir cerrahi işlem, estetik cerrahi işlemi. Bunun plastik cerrah tarafından nasıl diğer ameliyatları bizzat biz kendimiz yapıyorsak aksi düşünülemez ise bile bu da aynı şekilde. Tabii ki her ameliyatta bize hemşire arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Ben bu şekilde yürütüyorum. Ama dediğiniz çok doğru. Bu her zaman bu şekilde gitmiyor. Onu biliyoruz. Yani hiç doktor olmadan hatta hemşire bile olmadan bir takım arkadaşların oturup teknisyen olarak kendilerini ifade ediyorlar. Onların ameliyatı başından sonuna kadar yönettiğini biliyoruz. Bu tabii ki hiç güvenli bir durum değil. Hasta güvenliği bizim işimizin temel direği yani. Onu göz ardı ederek efendim onun daha çok bir pazarlama işlemi haline dönüştürülmesi, şeyin bile yani hava alanından transferin hangi araçla yapılacağının bile reklamı yapılırken işlemi bir cerrahın yapmaması büyük bir problem. Bu konuda tabii sizler de bazen televizyonlarda da konu oluyor. Nekroz olan alanlar yani doku ölümü diyeyim veyahut yoğun bakımda sonlanan ekimler bunları hani YouTube kanallarında da sizin kanallarınızda da hep görüyoruz. Bunlar bir sorun. Tabii bunları biz iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda yaptığımız görüşmelerde de bazen ben o toplantılara iştirak ettim. Hani bakanlık da bunun böyle olmasını arzu etmiyor tabii ki. Herhalde denetimlerin artırılması lazım. O bir tabii bir sorun. Bayağı da ciddi cezai şartlar gelmeli değil mi? Aslında aslında şöyle bir şey. Biz bu işlemi yapıyoruz ve bu işlemi yaptığımız için bir denetime maruz kalıyoruz. Yani diyoruz ki biz bu işlemi yapıyoruz, doktoruz, burada kliniğimiz var, burada yerimiz var ve bizi denetleyin diyoruz. Ama diğer kısımlarda insanların hiçbir şey yok. Merdiven altı nerede olduğu belli değil, hiç ismi yok, bir şey yok. Bir yer kiralamışlar falan yapılıyor. Dolayısıyla denetimin yapılacağı yer bile değil. Belki baskın olursa, şikayet olursa ancak öyle oluyor. Çok doğru. Ve şu anda da en büyük problem bu zaten. Sağlık turizminde de en büyük sıkıntımız bu. Saç ekiminde neredeyse dünyada birinci, ikinci sıradayız Türkiye olarak ama en çok sorun yaşadığımız kısım da bu. Kontrolsüz bir ekim yapıyoruz. Evet, aynen öyle. Yani halkın bilinçlenmesi, yani hizmet alan kişinin bilinçlenmesi tabii çok önemli. Onun için burada bunun hani altını çizmiş olalım. Bunu mutlaka sorgulasınlar. Ameliyatı başından sonuna kadar bir aşaması da değil. Doktorun tercihen tabii ki plastik cerrahın yapması uygun. Zaten siz bu saç ekimi prosedürünü değil mi Sağlık Bakanlığı? Evet, bizim derneğimize tabii ki görüş alırlar. Bakanlık hem başka konularda hem bu konuda. Orada ben yaklaşık 60 sayfa yönetmeliğini yazmıştım. Tabii ki yani onlar da mutlaka işin erbabından görüş alıyorlar. Ama yönetmeliklerin yazılması ayrı bir şey. Sahadaki uygulama ayrı bir şey ve denetimler ayrı bir konu. Bunların herhalde daha iyi yapılmasında fayda var. Hasta güvenliği açısından, hasta sağlığı açısından. Buradan da mesajlar iletilmiştir diye düşünüyorum ben. Hocam peki şimdi biraz da ekim kısmına gelelim istiyorum. Olur, tabii. Geldi hasta size. Bir kere hangi yaştan itibaren gelebilir? Çünkü çok genç yaşta da insanların saçları dökülmeye başladı. Öncelikle bir takım testler yaptırılması gerekiyor mu? Vitamin eksiklikleri vesaire gibi neden kaynaklandığı ile ilgili. İşte
iki farklı yöntem var benim bildiğim. Tamamen saçı kazıyarak da yapılabiliyor ya da işte Plastik. saçların arasına da ekilebiliyor. Biraz bunlardan bize bahseder misiniz? Tabii ki Sevilay Hanım. Yani plastik cerrahi, estetik cerrahide tabii temel olan kişinin reşit olması, bir estetik ameliyata kendi sağlığı hakkında karar verebilecek duruma gelmesi. Dolayısıyla 18 yaş. Zaten saç dökülmesi de o yaşlardan sonra başlıyor. 18 yaşından itibaren hastanın eğer kliniği dediğiniz gibi çok hızlı bir dökülmeye maruz kalmışsa ve bundan yakınıyorsa yapılabilir. Diğer konu ise altta yatan bir problem olup olmaması. Bu daha çok bayanlarda gördüğümüz bir durum. Yani bayanlarda erkek tipi dökülme daha azdır ve çoğu zaman altta bir metabolik problem olayı nedeni olabilir. Bu hormonal bozukluk olabilir, tiroid fonksiyonlarının eksik çalışması olabilir, vitamin eksikleri, kansızlık gibi nedenler olabilir. Bayanlarda bunları mutlaka araştırıyoruz. Eğer her şey normalse ve uygunsa, arkada verici alanı uygunsa tabii ki onlarda ekim yapılıyor ve başarılı da oluyor. Beylerde ise yani Yücel Bey gibi böyle sağlıklı, dinç görünen bir beyefendi de altta yatan bir metabolik bozukluk çoğu zaman düşünmüyoruz ve bakıldığında erkek tipi dökülme zaten kendini gösteriyor. Başka deri hastalıklarının dökülmesi bu şekilde olmaz. O da bir başka başlık çünkü. Evet. Strese bağlı dökülmeler vesaire saç dökülmesinin birçok farklı nedenleri olmakla beraber erkek tipi dökülme toplumda bizlerin sık gördüğümüz bir paterne sahiptir. Orada çok derin araştırmalar tabii ki sorguluyoruz. Bilinen bir hastalığınız var mı? Genel görünüşüne bakıyoruz. Yani halsizliği var mı vesaire, bunlar önemli. Tırnaklarının durumu önemli. Genel görünüşle baktıktan sonra eğer altta yatan bir şey beklemiyorsak rutin tahlilleri, tetkikleri dışında çok derin araştırma çoğu zaman yapılmıyor. Onun dışında karar verdikten sonra işleme tabii ki sağlıklı koşullarda, hastane ortamında ve biraz önce anlattığım şekilde bunları söylemek bile biraz bize zul geliyor ama steril ortamlarda yani çok önemli. Çünkü çok fazla steril olmayan alan. Merdiven altı yerler diyoruz biz onlara. Evet, onun için söylemek icap ediyor. Steril ortamlarda gerçekleştiriyoruz. Kullanılan anestezinin dozu da önemli burada, takip de önemli, hastanın doğru bilgilendirilmesi de önemli. Yan tedaviler çok sorulduğu için belki söylenebilir. PRP gibi geçici iyilik hali sağlayan, saçları birazcık kalınlaştıran tedaviler tamamen yan tedavidir. Ameliyata entegre edilebilir, edilmeyebilir. Onları çok fazla ön plana çıkartmak, ameliyatı çok fazla geri planda çok önemsiz bir işlemmiş gibi göstermek doğru bir durum değil. Bunlar biraz pazarlama tekniğine giriyor. PRP içindeki hücreler itibariyle, üzerindeki büyüme faktörleri itibariyle geçici bir iyileşme sağlar. O kadar. Hocam bunun da altını çizdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü çok büyük umutlarla bunları yaptırıp sonra hayal kırıklığına uğrayan şahsen yakın ailemden insanlar da olduğu için biraz bunları bilmiş olmak aslında çok iyi oluyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim.